Bir haftalık gebelik döneminde tam olarak bugün bahsettiğim şeyler yaşanıyor. Eğer adet döngünüz bu belirttiğim şekillerde düzenli olarak devam ediyorsa üreme sisteminizin sağlıklı olduğunu ve gebelik yaşamanız için bir problem olmadığını ifade edebiliriz. Sağlıklı bir regl dönemi için 4 ayrı sistemin düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışması gerekir. Merhaba sevgili dostlar, YouTube'da izleyebileceğiniz en kapsamlı gebelik eğitim video serisine hoş geldiniz. Gebelik yaşarken aklınıza takılabilecek her türlü detayı sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Bu videoyu izleyen herkesten ricam çevrenizde gebelik düşünen veya yaşayan kadınlara ve eşlerine bu video eğitim serisini önermeniz. Her hafta hem haftalık gebelik videoları ile sizleri yeni haftaya hazırlarken hem de gebelik sürecinde yaşanan sıkıntılara ait eğitim videoları ile önleyici rehberlik etmiş olacağız. Unutmayın, insan bilmediğinden korkar. Eğer gebeliğe ait eğitim videolarını izlerseniz bu macerada kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Bir haftalık gebelik hissedilir mi? Birinci gebelik haftasında anne adayında neler yaşanır? Bir haftalık hamilelik döneminde bebekte ne gibi gelişmeler olur? Hepsini sizin için anlattım. Hatta zamanınızı yememek adına konu başlıklarını ve dakikalarını buraya bırakıyorum. O dakikalara giderek merak ettiğiniz konuları izleyebilirsiniz. Bu tarz faydalı içeriklerin YouTube ana sayfanızda daha fazla olması için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamile olan kadınların bilmesi gereken en önemli hususlardan biri gebeliğin ilk günü. Hamileliğinizin ilk günü son regl döneminizin ilk günüdür. Bu videoyu belki de regl gününüz geçtikten sonra izlediniz. Zaten gebeliğin anlaşılmasındaki en büyük belirtilerden biri de bu. Yani adet gecikmesi. Hamile olduğunuzu fark ettiğiniz ve o hafta beklediğiniz adet döneminden bahsetmiyorum. Yaklaşık 3-4 hafta önce yaşadığınız regl periyodunun ilk günü gebeliğinizin ilk günüdür. Ve bundan sonra her muayenede size bu tarihi soracaklar. O yüzden unutmamak için bir kenara not etmelisiniz. Gebeliğin ilk gününü öğrendiğimize göre çoğu anne adayın aklına gelen diğer önemli soruya cevap verelim istiyorum. Gebeliğin son günü, yani doğum ne zaman olacak? Onu da şu şekilde hesaplayabiliriz. Son adet döneminin ilk gününden 3 ay geriye doğru gidilir ve çıkan sonuca 7 gün eklenir. Yani son regl döneminizin ilk günü 1 Nisan ise 3 ay geriye gidiyoruz. Ne oldu? 1 Ocak oldu. Şimdi 7 gün ekliyoruz. 8 Ocak sizin muhtemel doğum tarihinizdir. Bu konuya da açıklık getirdiğimize göre bu hafta yaşanan olaylar üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü gebelik oldu bitti denilecek bir durum değil. Öncesi, esnası ve sonrasında bilmenize faydalı olacak konuları öğrenmek sizleri daha güçlü yapacak ve bu yolda korkmadan ilerleyebileceksiniz. Bu hafta yaşanan konunun tamamı regl veya adet dönemi diyebiliriz. Halk arasında genel anlamda adet kanaması olarak bilinen regl, en kaba tabiriyle aylık periyotlar şeklinde gerçekleşen vajinal kanamalardır. Kadın üreme hücresi yumurta olgunlaşmasıyla beraber rahmin iç dokusu da kalınlaşmaya başlar. Eğer olgunlaşan yumurta hücresi döllenmezse kalınlaşan doku dökülür ve kanlı bir şekilde vücuttan atılır. Ergenlikle başlayan menopoz ile biten bu süreç kişinin doğurganlığının devam ettiğinin bir işaretidir. Aynı zamanda hormonal değişimlere de sebep olan regl düzenli bir şekilde 21 ila 35 günde bir defa meydana gelir ve 3 ila 7 gün kadar devam eder. Eğer adet döngünüz bu belirttiğim şekillerde düzenli olarak devam ediyorsa üreme sisteminizin sağlıklı olduğunu ve gebelik yaşamanız için bir problem olmadığını ifade edebiliriz. Kadınların neredeyse 4'te 3'ü adet döneminin öncesinde hormonal değişimlerle birlikte regl sancısı yaşar ve bu sancılar kanamanın 2 veya 3. gününe kadar devam edebilir. Sağlıklı bir regl dönemi için 4 ayrı sistemin düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışması gerekir. Bu 4 sistem rahim, vajina, yumurtalıklar, hipofiz bezi ve hipotalamustur. 4 sistemin birlikte sağlıklı bir şekilde çalışması üreme için çok büyük önem taşıyor. Hangi sistem ne şekilde bu mucizeye katkı sağlıyor? Bunun detaylı bir şekilde videosunu çekmiştik. Onu da hemen sol üst köşeden çıkan videodan gidebilirsiniz. Bir kadın olarak vücudunuzu bilmek sizlere her zaman fayda sağlayacaktır. Şimdi ise regl ne zaman başlar ve biter? Adet sancısı neden olur ve bu ağrıya ne iyi gelir? Onları konuşacağız. Farkındayım. Videonun bu kısmı gebelikten ziyade size ait bir durumu içeriyor ama hepsi birbiriyle alakalı konular olduğu için anlatmak istiyorum hepsini. Akıllarda soru işareti kalmasın asla. Kadınlar dünyaya geldiklerinde vücutlarında belli bir yumurta rezervi
bulundururlar. İlk regl olma çağı ise kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber 9 ila 14 yaş aralığında diyebiliriz. Ergenlik ile başlayan regl kanamaları ilk yıllarda düzensiz olabilir. Sonrasında eğer bir rahatsızlık yoksa düzene girecektir. Az önce bahsettiğim rezervin bitmesiyle kadınlar 45 ila 55 yaşları arasında menopoz dönemine girerler. Peki çoğu kadının bu dönemde acı çektiği regl sancısı neden olur? Regl döneminde dayanılmaz olan bu ağrılar rahim içi duvarının kasılması yüzünden olur. Kas dokusundan oluşan rahim her yumurtlama evresinde muhtemel gebelik için kendini hazırlar ve kalınlaşır. Eğer gebelik oluşmazsa progesteron hormonu vesilesiyle incelir. Tam bu anda rahim içi duvarının rahat bir şekilde dökülebilmesi için prostaglandin hormonu salgılanır. Bu hormon aynı zamanda rahmin kasılmasını tetiklediği için kadınlarda dayanılmaz yakınmalara sebep olabilir. Adet kanaması başladıktan 1-2 gün sonra kan düzeyinde bu hormonun seviyesi azaldığı için sancılar da azalır. Bu mantıkla baktığımız zaman prostaglandin hormonu ne kadar çok salgılanırsa maalesef adet sancısı da o kadar fazla oluyor. Regl ağrısına iyi gelecek hususları da şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Ilık banyo. Ilık suyla duş almak ya da ılık suyla dolu bir küvette zaman geçirmek adet sancılarınızı dindirebilir. 2. Sıcak su torbası. Karın bölgenizi sıcak tutmak regl döneminde yaşanabilecek ağrı ve sancılarınızın azalmasını sağlayacaktır. 3. Masaj. Regl döneminden birkaç gün önce karın bölgenizde yapacağınız kısa süreli masajlar karın bölgenizdeki kan akışını hızlandırır ve bu sayede regl döneminde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bu döneme ait özel önerilerimden sonuncusu ise ilaç kullanımı. Az önce bahsettiğim sancılara sebep olan prostaglandin hormonunun düzeyini baskılayan ilaçlar sizi rahatlatabilecektir. Tabii ki bu ilaçlar doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca doktorunuz hormonu azaltan ilaçlar yerine ağrı kesici de sizlere önerebilir. Şunu asla unutmayın. Adet döneminizde bir miktar ağrı ve sancı yaşamanız gayet normal. Ama bu ağrı ve kramplar hayatınıza ket vuracak kadar ilerlediyse mutlaka bahsettiğim önerileri uygulamalı. Yeterli olmuyorsa doktorunuza başvurmalısınız. Şimdi ekstra olarak 4 husustan bahsedeceğim. Bunlar da hem regl ağrılarınızın azalmasına hem de hayat kalitenizi arttırmanıza vesile olacaktır. 1. Hayatın her evresinde büyük önem taşıyan doğru ve dengeli beslenme diyebiliriz. Az yağlı ve lifli besinleri tüketirseniz karın bölgenizde hissettiğiniz ağrı, sancı ve kramplar azalma eğiliminde olur. Koyu yeşil yapraklı sebzeleri ve mevsim meyveleri beslenme planınıza dahil ederseniz daha rahat bir regl dönemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca kas gerginliğinizi azaltmak için omega 3, çinko, magnezyum, B1, B6 ve E vitaminleri bakımından zengin gıdalar tüketmelisiniz. Ve yağlı ve kızartılmış gıdalardan uzak durmalısınız. 2. Düzenli uyku. Regl döneminizde uyku düzeninizi korumalısınız. Çünkü normalden daha az veya daha çok uyumak adet ağrılarınızın artmasına ya da daha fazla hissetmenize sebep olabilir. 3. Su tüketimine dikkat etmelisiniz. Su içmek birebir ağrı ve sızılarınızı etki etmez ama fazla olan ödemi vücudunuza atmanızı sağlar. Atılan ödem ile beraber ağrıları daha az hissetmeye başlarsınız. Alkol, aşırı tuz, kahve tarzı besinleri özellikle regl öncesi ve esnasında kullanmamalısınız. Ve son olarak egzersiz yapmalısınız. Vücudunuz hareket ettikçe endorfin hormonunun salgılanması artacak ve daha az ağrılı hissetmenize vesile olacaktır. Hafif tempoda yürüyüş yapmak, evde basit egzersizler yapmak regl sancılarınıza iyi gelecektir. Ayrıca nefes egzersizleri de ağrı ve krampların azalmasında etkili olabilir. Bu ekstra olarak söylediğim 4 husus gebelik döneminde de dikkat etmeniz gereken ana kurallardan 4 tanesi. Bir haftalık gebelik döneminde tam olarak bugün bahsettiğim şeyler yaşanıyor. Yani bebek oluşmadı, yumurtlama ve döllenme gerçekleşmedi. Ama vücudunuzu gebeliğe hazırlamanız açısından önemli vakitler. Değerli dostlar, birinci haftayı geride bıraktık. 41 hafta daha sizlerle beraber olacağız inşallah. Hafta hafta gebelik kanalımızı faydalı buldunuz ve destek olmak istiyorsanız katıl üyelik ile katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Katıl linkini açıklama kısmına bıraktım. 2 haftalık gebelik döneminde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Ne demişler? Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.